Hiç düşündünüz mü? Zamanı geri almak mümkün olabilir mi? Yaşlanma dediğimiz şey belki de kaçınılmaz bir son değil de vücudumuzun yazılımındaki bir hatadır sadece. İşte bu bölümde hem yaşlanmanın ardındaki o inanılmaz bilime dalacağız, hem de sosyal medyada karşımıza çıkan popüler ama bir o kadar da riskli olabilecek trendlere yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Yaşlanma aslında kaçınılmaz bir süreç değilse, ya sadece vücudumuzun zamanla bilgi kaybetmesinden ibaretse? İşte bu kışkırtıcı fikir bugün bildiğimiz her şeyi değiştirebilecek potansiyele sahip. Peki tam olarak ne anlama geliyor bu bilgi meselesi? Her şeyden önce gelin yaşlanmanın asıl sırrına, yani vücudumuzun o karmaşık yazılımına bir bakalım. Çünkü asıl mesele genlerimizde değil, o genleri yöneten sistemin ta kendisinde gizli. İşte bilim dünyası bu sisteme epigenetik diyor. Bakın, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin bu konudaki tespiti çok net. Zamanla bu sistemde epigenetik sürüklenme denilen bir bozulma yaşanıyor. Yani genetik kodumuz aynı kalıyor ama onu okuyan o yazılım bir süre sonra hatalar vermeye başlıyor. Problem de tam olarak burada başlıyor. Epigenetiği anlamanın en kolay yolu şu aslında. DNA'nızı bir bilgisayarın donanımı olarak hayal edin. Epigenetik de o donanımı çalıştıran yazılımdır. Zamanla ne olur? Bu yazılım yavaşlar, hatalar verir, çökmeye başlar. İşte yaşlanma dediğimiz şeyin altında yatan mekanizma da tam olarak bu. Peki, bilim bu yazılım hatalarına karşı eli kolu bağlı mı oturuyor? Tabii ki hayır. Şimdi de gelin bilim insanlarının zamanı geri almak için neler yaptığına, yani gençleşme cephesindeki son gelişmelere bakalım. Bilim insanları biyolojik saatimizi sıfırlamak için gerçekten de inanılmaz yöntemler deniyor. Mesela hücreleri adeta bir zaman makinesine sokup yeniden programlıyorlar. Ya da CRISPR teknolojisiyle genetik yazılımı sanki bir metin editörü kullanır gibi düzenliyorlar. Hatta hücrelerin enerji seviyelerini artıran moleküller bile kullanıyorlar. Bütün bunlar bilimin bu konuya ne kadar ciddi ve umutla yaklaştığını gösteriyor. İyi de bu kadar yüksek teknoloji gerektiren laboratuvar çalışmaları bizim günlük hayatımıza, sosyal medya akışımıza nasıl yansıyor? İşte şimdi konunun en ilginç ve belki de en kafa karıştırıcı kısmına geliyoruz. Gerçekten de bu kadar karmaşık bir bilim dalı nasıl oluyor da bir anda TikTok'ta karşımıza çıkan basit bir güzellik trendine dönüşebiliyor? Gelin bu ilginç dönüşümün arkasında ne var onu bir inceleyelim. Şimdi o viral trendleri bir mercek altına alalım. Sosyal medyada fırtınalar estiren bu uygulamalar gerçekten işe yarıyor mu, yoksa hepsi birer aldatmacadan mı ibaret? Bu bölümde özellikle iki popüler trende odaklanacağız. Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin bile dikkatini çeken Rus manikürü ve evde kırmızı ışık terapisi. Eminim bir yerlerde karşınıza çıkmıştır. Peki, bu konuda asıl söz sahibi olanlar, yani dermatologlar ne düşünüyor? Şimdi bu uygulamaların faydalarını ve zararlarını uzman gözüyle bir tartalım bakalım. Rus manikürünün vaadi ne? Tırnak etini tamamen alarak size çok daha uzun süre dayanan, pırıl pırıl, temiz bir görünüm sunmak. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Potansiyel zararı şu: o tırnak etini tamamen almak sizi bakteri ve mantar gibi enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakıyor. Dermatolog Dr. Samantha Carlin bu konuda uyarıyor ve diyor ki tırnak eti koruyucu bir bariyerdir ve bu bariyeri ortadan kaldırmak enfeksiyonlara adeta bir davetiye çıkarmaktır. Yani durum aslında bu kadar net. Peki ya kırmızı ışık terapisi? Burada durum biraz daha farklı. Saç büyümesini desteklediğine dair bazı umut verici çalışmalar var. Ama işin püf noktası şu: kırışıklıklar veya yaşlılık lekeleri üzerindeki etkileri konusunda bilim dünyası henüz evet kesinlikle işe yarıyor demiyor. Yani iddiaların çoğu henüz kanıtlanmış değil. Ve bir tüketici olarak bilmemiz gereken çok önemli bir detay var. Bir cihazın üzerinde FDA onaylı yazması, onun işe yaradığını değil, sadece kullanımının güvenli olduğunu, yani riskinin düşük olduğunu gösterir. Etkinlik ve güvenlik tamamen farklı şeyler. Bu ayrımı bilmek, doğru kararlar vermemize yardımcı olur. Peki bütün bu bilimsel gelişmeler ve sosyal medya trendleri bizi nereye götürüyor? Görünen o ki, yaşlanma karşıtı tedavilerin geleceği çok daha kişiye özel ve çok daha hassas olacak. Gelecekte izlememiz gereken yol aslında çok net. Birincisi, bilimsel gerçekleri popüler kültürün abartılarından ayırmamız lazım. İkincisi, sadece daha uzun yaşamaya değil, sağlıklı ve kaliteli yaşam süresini artırmaya odaklanmalıyız. Ve belki de en önemlisi,
Herkese uyan tek bir çözüm aramak yerine her bireyin kendi yaşlanma profiline özel tedaviler geliştirmeliyiz. Bütün bu bilimsel ilerlemeler aklımıza devasa bir soru getiriyor. Bir gün yaşlanmayı gerçekten durdurmayı veya geri almayı başarırsak, bu inanılmaz güce kimin erişeceğine nasıl karar vereceğiz? İşte bu, bilimin çok ötesinde hepimizi ilgilendiren derin bir etik ve felsefi bir soru.